Uçuşlar iptal arkadaşlar. Malum olaylar. Bir açtım telefonu, bildirim gelmiş, mail gelmiş. Uçuşunuz iptal oldu. Arkadaşlar bütün firmalar, o gün ofisler açık. Bir tek bu firma kapalı. Benim firma kapalı. Muhatap alabileceğiniz herhangi bir kişi yok. WhatsApp'ta da o kadar sıkıntı ki böyle sürekli bot mesajlarla uğraşıyorsun. Otomatik mesajlar. Adam bana demesin. Abi dedi, ben dolandırıcıyım. İlk başta anlayamadım, şok oldum. Dedim nasıl bir dolandırıcı? Bayağı dayak yedim dedi. Beni dövdüler dedi. Abi beni dövdüler dedi. Yani burada bu kadınlar var. Burada abla, abla bize yapıyor. Şöyle bir kadından şu an fiyat alacağım. Kıskandı büyük ihtimal. Ben diyor daha iyisini yaparım. 3 saat dedi. Sen diyor çok bronzlaşmışsın diyor. İyice kararmışsın diyor. Bu ne hal diyor. Boşuna yanmadık. Orada burada. Güneş çok fazla. Uçuşlar iptal arkadaşlar. Malum olaylar. Biz de geri döndük. Ne yapalım? Fadile'nin evine geldim tekrardan. O kadar stres. Havalimanında geçirdiğimiz günler şudur budur vesaire. Masaj yaptıralım kendimize dedik. Hey. Arkadaşlar bu masajı boşuna yaptırmıyorum. Yani bu yaklaşık 5 günlük. Arkadaşlar dün bir müşterisi daha gelmiş, 60 yaşında. Adam kendisi anlatıyor, diyor ki onu da yaptım ama kesinlikle dayanamadı diyor. Hani böyle acıya dayanamamış, ağlamaya başlamış. Ben de anlamadım. Yani diyor sen bayağı güçlüsün diyor. Öylesin diyor. Sert, haşin vücudun var diyor. Neyse konumuza gelelim arkadaşlar. Ben 5 gündür Malezya Kuala Lumpur havalimanında mahsur kaldım. Çıkamadım. Sıkıntı oldu. Aktarmam oradandı. 1 Mart gecesi arkadaşlar 12 gibi vardım Kuala Lumpur havalimanına. Sabah 2 Mart sabah saat 9.45'te uçağım vardı. Körfez ülkelerinden, Arap ülkelerinden bir firma, yani onu söyleyeyim. Dubai'den falan değil kesinlikle. Velhasıl kelam ben bir böyle gittim markete, Family Mart, orada biliyorsunuz meşhur. Sonra arkadaşlar ben sabah markette uyuyakalmışım. Yani 2 saat kalaya kadar uyuyakalmışım arkadaşlar. Bir açtım telefonu, aldığım uygulamadan vesaire sürekli bana acentadan bildirim gelmiş, mail gelmiş. Uçuşunuz iptal oldu. Lütfen tekrardan reschedule edin diye uyarı veriyor. Fakat reschedule saati son 3 saat kalaya kadarmış arkadaşlar. Böyle bir saçmalık da ben ilk defa duyuyorum. Yapmaya çalışıyorum, yapamıyorum. Zaten 2 saat kalmış. Onu yapamadım. Acenta ile iletişime geçmeye çalıştım. Acenta dedim, uygulamadan, yani acenta değil. Sonrasında hani ne yapacağımı tam olarak bilemedim. Gittim reschedule etmeye çalışıyorum. Mail üzerinden istiyorlar sadece. Firma kendi maili üzerinden istiyor. Form dolduruyorsunuz. Form şeklinde. Neyse ben bunu reschedule ettim. Ayın 2'siydi. Ayın 3'üne 3 Mart'a tekrardan aldırdık. İletişime geçmeye çalıştım. Gittim hiç yoktan. Şimdi biliyorsunuz havalimanlarında bütün firmaların ofisleri olur. Ben de firmanın ofisini bulmaya çalıştım. Bir alt kattaydı. En üst katı departure kısmıydı. Bir alt katında da firmaların ofisleri var. Arkadaşlar indim ofise. İlk girişte tablo var. Zaten hani koridorlara girmeden önce. Tabloda bütün firmaları zaten gösteriyor. Şu firmalar vardı diye. Benim firma yok. Yani kesinlikle yok. Sonrasında ya dedim bu burada yok mu acaba falan diye böyle koridorlarda gezmeye başladım. Direkt karşıma çıktı. Arkadaşlar bütün firmalar, o gün ofisler açık. Bir tek bu firma kapalı. Benim firma kapalı. Kapıya da yazı asmışlar. Astıkları yazılarda arkadaşlar uçuşlar iptal oldu. Biz sadece uçuş vakitlerinde ofisi açıyoruz. Onun dışında açmıyoruz. Onun için lütfen reschedule edin. Uygun bir tarihe ya da iade alın. Ya da kupon olarak size verelim diye böyle seçenekler sunmuşlar. Numara yazmışlar. Bir de Kuala Lumpur'un merkezindeki, şehir merkezindeki ofisin adresini yazmışlar. Oraya yönlendiriyorlar.
Yani o kadar saçma bir olay ki anlatamam. Yani muhatap alabileceğiniz herhangi bir kişi yok. Velhasıl kelam sonrasında ben WhatsApp üzerinden direkt firmaya ulaşmaya çalışıyorum. WhatsApp'ta da o kadar sıkıntı ki böyle sürekli bot mesajlarla uğraşıyorsun. Otomatik mesajlarla normal canlı chat'e ulaşmaya çalışıyorsun. Böyle bir bunaltıcı. Zaten kalmışsın öyle. Bir de bavulların elinde, eşyaların vesaire. Her şey elinde. Onlara ulaşmaya çalışıyorsun. Neyse bir şekilde velhasıl kelam ulaştım. Ya ama çok zor oldu. Belki 15-20 dakikadır otomatik mesajla, chatle yazışıyorum. Hani seçenek seçiyorum daha doğrusu. Yazışma da değil de. Beni bağlamaya çalışıyor. Yok yoğunluktur vesairedir şudur budur. Biliyorsunuz o tantanaları. Yalan. Çoğu da yalan. Neyse en sonunda beni bağladı. Konuşmaya başladık. Anlattım derdimi şudur budur bilmem ne. Bakın reschedule ettim. 3 Mart tarihine. Bana dedim acilen dedim. Benim ne kalacak yerim var ne de yiyecek içecek param vesaire kalmadı diyorum. Yani bu şekilde anlatıyorum daha doğrusu. Şimdi herkes böyle söyler yani. Ki bunu söylememe de gerek yok zaten. Firma bunu size sağlaması gerekiyor. Konaklama yerinize aynı zamanda yiyecek içeceğinize yani yemek fişi vesairedir falan otelden ya da başka bir şekilde yani bir şekilde ayarlaması gerekiyor. Otel ya da otel dışında. Firma bana diyor ki tamam en yakın tarihe reschedule edin. Bu arada sürekli laf cambazlığı yapıyor. Böyle oyalamaya çalışıyor beni. Benim sorduğum sorulara net bir cevap vermiyor. Beni sürekli yönlendiriyor. Saçma sapan cümlelere. Sonrasında dedi ki bunu tekrardan dedi reschedule et. Aynı şeyleri sürekli tekrar ediyor. Ya ben bunu zaten yaptım. Sen bana konaklama yerinden yemekten haber ver. Yani yiyecekten haber ver. Diyor ki biz böyle bir şeyi maalesef sağlayamıyoruz diyor. Pardon. Öncelikle şey dediler. Bunu kesinlikle gidip ofisten halletmeniz gerekiyor. Biz burada sadece yardım destek kısmıyız. Bilet kısmıyız yani. Bu şekilde söylediler. Sonrasında beni sürekli ofise yönlendiriyorlar. Diyorum ki bakın buradaki ofisiniz kapalı. Zaten kapatmışsınız. Kuala Lumpur'daki ofisiniz de 60 kilometre uzakta. Adrese baktım 60 kilometre uzakta. Onların numaralarını arıyorum. Onlara da ulaşamıyorum. Açmıyorlar. Telefonları açmıyorlar arkadaşlar. Açıyorum parmak çekmeye başladı yemin ederim. Bak koparacak ya. No I cannot do. Diyor ki serbest bırak parmaklarını koparacağım. Ben dedim kesinlikle hayır. Bırakamam. Arkadaşlar sonra ben dedim ki bakın kimseye ulaşamıyoruz. Sizin bunlarla ya iletişime geçin ya bir şekilde sağlayın. Şudur budur. Ama ben baya hukuk diliyle konuşuyorum. Bu arada Google Gemini'den yardım alıyorum. Kendisine selam olsun. Sürekli bana hani bu işin hukuki boyutunu, resmi boyutunu yapması gereken şeyleri vesairesini baya cevabı bu yazıyor. Ben kopyala yapıştır yapıyorum yani bir nevi. Neyse derdimi anlatmaya çalışıyorum sürekli. Bakın diyorum burada zor durumdayım, mağdur kaldım, şöyle böyle vesaire bilmem ne, biz ilgilenmiyoruz, yapamıyoruz vesaire diye böyle sürekli başından savmaya başlıyor. Beni sürekli başından atmaya çalışıyor. Neyse sonrasında ben ofise ulaşmaya çalıştım. Mümkün mertebe Fadile'ye yazdım. Fadile buldu. Fadile ulaştı onlara. Anlatıyor. Fadile akrabalarına yazdı. Malezya'da Kuala Lumpur'daki akrabalarına yazdı. Onlara ulaşmaya çalışıyor. Sonrasında onlar yine söylüyorlar bakın bu çocuk mağdur şöyle böyle. Fadile'nin annesini araya soktuk. O da aramaya çalıştı. O ulaşamadı. Diyorlar ki böyle bir şey sağlayamıyoruz maalesef. Neden? Savaş. Savaş nedeniyle. Ya arkadaş tamam da bu savaşı diyorlar ki savaş bizden kaynaklı değil. Lan savaş benden kaynaklı mı? Ben mi çıkardım savaşı? Yani böyle bir şey sağlayamıyoruz diyor. Savaş sanki hani şey nedeniymiş gibi. Hani tamam sizden kaynaklı olmayabilir ama bunu sağlamakla yükümlüsün. Çünkü burada ben mağdur oluyorum yani. Mağdur olan benim. Siz değilsiniz. Siz mağdur oluyorsunuz başka anlamlarda ama yani onu da siz çözeceksiniz. Gidin devletten isteyin yani. Yani siz bunların ücretlerini, bu yolcu mağduriyetini, havalimanı mağduriyetini, kalkışları, gidişleri vesaireyi bunları siz sanki devletten sağlamıyor musunuz? Ben bilmiyor muyum yani? Ben biliyorum bir tek. Kimse bilmiyor diyormuşum. Biliyorum gerçekten böyle bir şey sağlanıyor yani. Arkadaşlar bunlar bir ödenek alıyorlar, bütçe alıyorlar. Bakın böyle mağdur olduk diye, bu kadar yolcumuz şey oldu falan diye. Ama iç yolculara hiçbir şey sağlama yok. Neyse velhasıl kelam ben bunlara diyorum. Bayağı hukuk diliyle konuşuyorum yani böyle öyle değil. Google Gemini'de yardırıyor bayağı. Ben de onları konuşuyorum ama hiç
başından sağmaya çalışıyor. Hiçbir şekilde cevap vermemeye çalışıyorlar. Neyse arkadaşlar, yani o gün ben bayağı uğraştım. Anladım ki o gün ben bir cevap alamayacağım bunlardan. Bir yardım bir şey vesaire alamayacağım. Neyse dedim, yarını bekleyelim, bari bir günlük de olsa bekleriz ya, ne olacak dedim, yani ne olacak dedim. Oldu 3 Mart arkadaşlar. 3 Mart'a girdik, sabah saat yine 9.45'e gelirken çat, benim uçuş yine iptal oldu. Zaten anladım yani, iptal olacak bu dedim ya. Çünkü orada durumlar sıkıntı, sürekli oraya bir şeyler yağıyor, yağmur yağıyor, yani yağmur gibi yağıyor. Arkadaşlar o gün de yine iptal oldu. Ben yine bunlara yazmaya başladım böyle. Uğraşıyorum ama öyle böyle değil, felaket. Ofise gidiyorum, ofis yine açık değil. Bakın adamlar şöyle ayarlamışlar. 3 Mart'a seni reschedule ediyor ama gelip hala da ofise açmıyorlar. Biliyorlar ki iptal edeceğiz. İptal edeceğiz. Kardeşim o zaman 3 Mart deme. Bana daha ileri bir tarihe at. Yani bunu madem öngörüyorsun, orada başka firmalar da var. Dubai'de bir ton firma var. Zaten adını sanını bildiğiniz ünlü firmalar. Hepsini takip et. Onlar senden daha ileri bir tarihe atıyordu o zaman. Neyse, sonrasında yine uğraşıyorum. Yine iletişime geçmeye çalışıyorum. Arkadaşlar sürekli, ama sürekli, yani sürekli yazmaya çalışıyorum. Sürekli iletişime geçmeye çalışıyorum. Bu arada ilk geceyi bak atladık, hemen anlatmadım. Gittim, orada çok kötü koltuklar vardı arkadaşlar. Kuala Lumpur Havalimanı 2 terminalden oluşuyor. Terminal 1 ve Terminal 2. Terminal 1'den kalkabiliyormuşuz. Yani Terminal 1'de bizim muhatap olacağımız firma Terminal 1'de. Bana dediler ki Terminal 1'e geçmen gerekiyor. Terminal 1'e de ücretsiz otobüsler geçiyor. Shuttle bus diye geçiyor arkadaşlar. En alt kata iniyorsunuz. Terminal 2'de oradan biniyorsunuz. Terminal 1'e geçiyorsunuz. Yaklaşık 15 dakika falan sürüyor otobüsle. Velhasıl kelam oraya geçtik. Orada ofisleri aradım yani vesaire. İlk günü zaten bu şekilde geçirdim ama koltukta yattım. İnanılmaz rahatsızdı orada. Yine bir şekilde uyumaya çalıştım ama sürekli uyanıyorum arkadaşlar. Havalimanında yani birileri sürekli ses çıkarıyor. Yani en rahat koltuğu ve en güvenli kısmı bulmaya çalışıyorum. Bilgisayar çantam ve valizim var. Şimdi şöyle düşündüm, valizimi alıp bilgisayar çantama koyayım, tek bir şey de olsun yanımda dursun, fakat şimdi valizi de alabilirlerdi, kendime bağlayacak bir şey bulamadım. Sonrasında gittim, bilgisayar çantasını çıkardım, bilgisayar çantasının kemeri vardı, o kemeri döndüm dolaştırdım böyle, kapşonluyu giymiştim o ara, kapşonlunun cebi geçişli diğer taraftan, oradan geçirdim, valize bağladım, valizden kendime bağladım, sonra o çıt çıtını gidip bilgisayar çantamın fermuarına bağladım. Böyle fermuarları birbirine bağladım. Yani açılırsa, eğer biri dokunursa o fermuar sesini orada her an duyabilirim. Zaten hissederim. Kendim de uyanırım diye. Böyle kollarımdan geçirdim falan. Hepsi birbirine bağlı yani. Şu an fotoğrafı falan da çekemedim arkadaşlar. Yani oradaki psikolojim çok da iyi değil de ne video çekecek haldeydim ne de zaten şarj değil bu arada. Şarj edecek bir alan bulmakta zorlanıyorum. Sadece Family Mart'ta gidip ücretsiz şarj edebiliyorum. Diğer mekanlarda oturtmuyorlar arkadaşlar. Ya bir şey yiyeceksiniz, şarj edeceksiniz ya da başka türlü olmuyor. Bu arada konuyu açıyor, yine dalıyorum. Malezya gerçekten pahalıydı arkadaşlar. Yani hani bir tık olsa yine pahalıydı. Havalimanı fiyatları tabii ki de daha uçuk oluyor ama yani bir Malezya ringgiti 11,5 Türk lirasına denk geliyor. Yaklaşık 12 lira yani. Her şey 12 ile çarp. Ve öyle ucuz da değil yani. Bir tane şöyle saçma sapan bir tane ekmek, kek gibi bir şey alıyorsun. Yani hiçbir halta da benzemiyor. Ya arkadaş ödüyorsun 4,5-5 ringgit. 5 ringgit yani. 5 ile çarp 60 lira. Şu kadar ya, şu kadar. Avucumun içi kadar yok. 60 lira ödüyorum mesela. Türkiye'de yakınıyorduk biz bu fiyatlara. Burada ne oluyor dedim böyle ya. Ama Malezya sen ne zannediyorsun kendini dedim. Yani niye bu kadar pahalı? Yani anlamadım. Havalimanındayız. Tamam, havalimanında biraz daha absürt olur falan ama bu kadar da olmaz ya. Endonezya gerçekten çok ucuz arkadaşlar. Endonezya var ya, cennet. O derece. Havalimanları da ucuz yani orada. Havalimanlarında da ucuz her şey. Öyle pahalı diye bir şey yok. Dışarıda fiyat neyse ben havalimanında da yine aynı fiyatı gördüm. Endonezya'da böyleydi. Helal olsun lan size. Neyse. Akumun cinta yıkamu Endonezya. Yani abla anlasın diye de söylüyorum biraz. Arkadaşlar ilk gün çok felaket geçti. Uyuyamadım doğru düzgün. Gece kalkıyorum, ses oluyor vesaire. Yani yanımdan 2'de 1 o temizleyici araç geçiyor. Neyse uyandım, sabah yine gittim ofise. Ofis kapalı. Yine yazıyorum chatten, sürekli beni bota bağlıyor. Chat bota bağlıyor. Ondan ulaşmaya çalışıyorum canlı chat'e. Sürekli uğraşıyorum bak. Sürekli uğraşıyorum ama bak. Sürekli. Öyle böyle değil.
Oradaki ofise ulaşmaya çalışıyorum. Onlar ayrı bir cevap vermiyor şöyle böyle. Bana sürekli dedikleri şu. Şu tarihe en yakın uçuşumuz vardır. Reschedule etmek istiyoruz sizi. Onaylıyor musunuz? Konfirm ediyor musunuz? Bana sürekli böyle saçma sapan konuşuyorlar. Bana ne yemek veriyorlar ne de kalacak yer ayarlıyorlar. Muhatap olmuyorlar yani. O yüzden yani bir türlü şey yapamıyorum. İstediğimi bulamıyorum. Arkadaşlar o gün de öyle bir geçti. Yine kaldık biz böyle. Yani aynı olayları tekrar yaşıyoruz. Artık böyle bug'a girdim yani. 3 Mart da aynı şekilde öyle geçti. Gece yattım yine. Yattım ama gelin siz bana sorun. Bu arada gidiyorum sürekli Türk Hava Yolları'nın kontrolünün önüne gidiyorum. Her gün bir uçak kaldırıyor arkadaşlar. Her gün gidiyorlar. Fakat bu arada siz diyeceksiniz yani madem uçak kalkıyor sen niye gitmiyorsun? Arkadaşlar inanın o kadar sıkıntı bir şey ki sosyal medyada da zaten denk gelmişsinizdir. Ben Kuala Lumpur Havalimanı'ndayım. 3 seçenek var arkadaşlar. Ya direkt uçacaksınız, direkt bir uçuş bulacaksınız. Türk Hava Yolları'nın vardı. AirAsia firmasının da vardı. Ben zaten onlardan da geldim. Fakat o zaman yoktu. AirAsia yaklaşık 5 Mart'tan itibaren açmaya başladı. Ama Türk Hava Yolları her gün vardı yine bakın. Yine direkt uçuşu vardı. Kapatmadı. Ben çünkü gördüm orada. Ya uçmuyorlardı 1-2 Mart yani öyle diye düşünüyorum. 2 Mart'ta 3 Mart'ta uçmuyorlardı. Ya da ben öyle gördüm orada. Arkadaşlar 3 seçenek var. Ya Türk Hava Yolları ile direkt uçacaksınız bir firmayla ya aktarmalı bir şekilde diğer hava yollarından güzergahlardan uçacaksınız. İnanılmaz derecede karmaşık ya da kendi uçuşunuzu bekleyeceksiniz yani. Direkt uçarsanız arkadaşlar fiyatlar inanılmaz katlamış. Normalde Kuala Lumpur'dan İstanbul Havalimanı arkadaşlar 9.000 lira 10.000 lirada ben bilet buluyordum. Ki benim zaten bu biletimi de öyle aldım yani. Benim toplam bilet ücretim 11.000 lira falan. Ama Kuala Lumpur'dan arkadaşlar 9.000 lira falandı yani 9.000 lira 10.000 liralara bulabiliyordunuz yani. Arkadaşlar biletler olmuş Türk Hava Yolları'nın 120.000 lira, 130.000 lira, 150.000 lira, 180, 200.000 lira. Yani varın siz tahmin edin biletler öyle bir uçuk yani felaket. Ben dedim bu parayı vermem. Mümkün değil vermem. Veremem zaten. Aynı şekilde AirAsia da öyle. Onlar da fiyat koymuşlar. Baktın Türk Hava Yolları da böyle. Çünkü bir fırsat bu fırsat yani. Hani madem insanlar muhtaç kalmış ve öyle veya böyle oradaki olaylara takılı kalmayalım diye kesinlikle bu fiyatları alacaklarını düşündüler. Ama yanıldılar yani. Çok kişi de gitmedi. İkinci bir olanak seçenek arkadaşlar. Mesela şunları araştırıyoruz. Durmadan sürekli orada tanıştığım yabancı arkadaşlar falan da vardı. Bizim yine aynı firmadan. Sürekli araştırıyoruz. Rota araştırıyoruz. Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Çin işte vesaire buralardan Bişkek'ten işte Azerbaycan, Bakü aktarmalı biletlere bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 aktarma 4 aktarma biletler gösteriyor bize ve bu fiyatlar arkadaşlar yine uçuk. En kötü 1500-2000 dolardan başlıyor yine. Ya yine pahalı. 70.000 lira 80.000 liraları havada uçuşuyor yani. Hem gideceğin yolda rezil olacaksın hem inanılmaz. Belki kaç günde varıyorsun arkadaşlar? 50 saatte falan mı varıyorsun? 48 saatlerde varıyorsun. Yani 2 günü geçiyor aşıyor. Bekliyorsun inanılmaz. Havalimanlarında yine perperişan oluyorsun. Sonrasında varıyorsun. Ve buradaki olay da şu arkadaşlar. Çoğunda yine vizeli ülkelerden gönderiyor size. Yani ya valizini alman gereken durumlar oluyor. Firma değiştiriyorsun çünkü. Valizini alman gereken durum olduğu için immigration'a gitmen gerekiyor. Bu sefer uğrayacaksın oraya. Customs'a da uğrayacaksın. Yine aynı şekilde valizin de var. Vize istiyor. Girersen bu şekilde vizen yok. Vize alamazsın. Vize alma süreci de uzun. Apayrı bir dönem. Yani karmaşık bir durum. Valizin de var. Valizinde zaten 10 kilo yaşıyor. Bazılarında 7 kilo hak veriyor. O kilo yaşınca mecbur ödemek zorunda kalıyorsun. Zaten önceden almazsan orada fahiş fiyatlar. Yani karmaşık bir durum. Transit yapıyorsun diyelim. Şeye girmiyorsun diyelim. Valizini hadi yanında götürdün bir şekilde hallettin. Arkadaşlar transit vizesi olan yerler de var. Transit vizesi isteyenler de var. Ne istediğini bilmediğin şeyler de var. Havayolu da var. Türk pasaportu için. Karmaşık bir durum. Yani işin içinden çıkılmaz bir durum. Oralara öyle bir cesaret edip de gidemedik. Yani bir aktarma yer bulsak bir şekilde cesaret edip yani orayı iyice araştırıp o şekilde gidebilirdik ama yok. Yok arkadaşlar yok. Gerçekten yok.
Tek seçenek kalıyor firmamızı beklemek. Yani resmen kaderimize mahkum bırakıldık. Başka da bir yol var arkadaşlar. Yani her gün araştırıyoruz. Her gün bir yol bulmaya çalışıyoruz. Yani karayoluyla falan gidebilmeyi düşündüm. Hatta deniz yoluyla falan yok. Nafile. Öyle bir şey yok. Hatta Nijeryalara falan geçmeyi düşündüm bu arada. Arkadaşlar. Tunus'tur falan vesaire onlar yine açıktı. Açık gözüküyordu. Ama yine biletler ucuz değil ve oradan geçmesi de ayrı bir sıkıntı yani. Neyse abi oldu 4 Mart. Ondan sonra bizim firma yine erteliyor. Yine erteliyor arkadaşlar. 4 Mart'tan 6 Mart'ı erteledi bizim firma. Ya biz ne yapacağız şöyle böyle. Yine bir yandan Kuala Lumpur'da Airbnb bakıyorum. Fakat hem 60 kilometre uzakta hem de firma bana diyor ki havalimanından da çok uzaklaşmayın. Eğer herhangi bir uçak çıkarsa anında hemen sizi götürmek zorunda kalırız diyor. Şimdi Kuala Lumpur'a bakıyorum Airbnb'de pahalı. Pahalı. Gerçekten ucuz değil. Günlük 18-15 dolarlar gösteriyor. Yani ya ben yine orada yani şimdi öngöremediğim için bir kafadan bir hafta kalırım diye düşünüyorum yani. Pahalı dedim. Bu fiyatlar normalde ucuz arkadaşlar. Yani Avrupa'daki fiyatlara göre çok ucuz ama şimdi ben bunu da vermek istemiyorum. Bir bilet param daha çıkıyor. Yani bunlar bilet parası arkadaşlar. Yani bilet parası. Gerçekten bilet parası. Şimdi firma bir anda bana bir uçuş çıkarırsa ben nasıl geri döneceğim hemen? Bir de apayrı bir olay. Orada 3-4 tane otobüs aktarması değiştiriyorsunuz. Metro değiştiriyorsunuz. Neyse dedim ki havalimanında biraz vakit geçirmeye çalışırım dedim. Bulmaya çalışıyorum. Hala ısrar ediyorum. Israrla bunlara var ya böyle sizi mahkemeye vereceğim. Sizi mahvedeceğim. Perperişan edeceğim diye böyle tehditler ediyorum yani. Ama firma yine takmıyor beni arkadaşlar. Gerçekten takmıyorlar. Bizlik bir durum yok diye böyle salak saçma cevaplar veriyorlar. Beni başlarından savmaya çalışıyorlar. 4 Mart'ı da o şekilde geçirdik. Oldu mu sana 5 Mart? Bu arada ben gerçekten havalimanında böyle deliler gibi oradan oraya gidiyorum. Elimde bavulla dolaşıyorum böyle. Yani sabah akşam ne yaptım belli değil. İnternet zaten ayrı bir sıkıntı. Bazı noktada çekmiyor. Terminal 1'e 2'ye geçiyorum. Terminal 1'e dönüyorum tekrardan. Terminal dolaşıyorum böyle. Bir oraya bir buraya. Bir oraya bir buraya. Velhasıl kelam. Tabi bu arada Fadile da inanılmaz beni her gün her dakika arıyor. O da ayrı uğraşıyor. O da sürekli bana bilet bulmaya çalışıyor ama üzülüyor, ağlıyor. O biçim yani. Oldu mu sana 5 Mart? 5 Mart geldi. Arkadaşlar dedim ki 6 Mart'ta uçacağız. Tamam bu sefer okey. Abi firma tekrar bir açıklama yaptı. Bu arada sürekli sosyal medyayı kontrol ediyorum. Sürekli diğer firmaların Dubai'den uçan o ünlü firmaların sosyal medya web sitelerini falan takip ediyorum. Diyorum ki hani eğer bunlardan bir uçuş açılırsa alayım. Ya burada perişan olmayalım hiç yoktan. Gidelim. Çünkü Dubai'ye aktarmalı biletler hala ucuz gözüküyor arkadaşlar. Ucuz. Gerçekten ucuz. Ama uçuş yok. Uçamıyorsun. Hava sahası ne inişli ne kalkışlı kapalı. Radar firmalarını gösteriyorum. Radar 24'e bakıyorum biliyorsunuz. Radar 24'te uçan firmalar gözüküyor. Uçan uçaklar gözüküyor. Fakat bir iki tane bir şey böyle. Bunlar da ne çözemedim. Askeri uçak olabilir, kargo uçağı olabilir. Normal yolcu uçuşu değil bildiğim kadarıyla. Arkadaşlar bizim firma bir açıklama daha yaptı. Demesin mi 9 Mart. Erteledik 9 Mart'a. Dedim biz burada mahvolacağız. Artık bir yol bulamayacağız. Ne yapalım? Ne gidelim falan fistan. Böyle şöyle böyle. Neyse o gece yine sabah ettik. 6 Mart'a geldik arkadaşlar. 6 Mart'a geldim. Orada bir abimizle tanıştım. Türk abimizle denk geldik. Mehmet İşcan, Mehmet abi. Buradan ona da selam olsun videoyu izliyorsa eğer. O da Vietnam'a tatile gitmiş. 2 aydır oradaymış arkadaşlar. Onunla tanıştım. O da İstanbul'a dönmeye çalışıyordu. Bir gece onunla beraber orada kaldık havalimanında. Mahsur kaldık. Velhasıl kelam öyle bir vakit geçirdim. 6 Mart oldu. Felaket sıkıyor şu an. 6 Mart oldu. Arkadaşlar firma tekrardan bir açıklama yaptı. Dedi ki 13 Mart. Ya yeter artık yani. Bulamıyoruz. Bir çözüm bulamıyoruz arkadaşlar. Herkes kaldı. Bu arada bir tek ben değil. Yani Asya ülkelerinde falan Bali'de özellikle çok fazla insan vardı. Çok fazla kişi bilet bulamamış dönemiyor. Yani bu saydığım seçenekler dışında herhangi bir çözüm yolu yok. Yok yani bulamıyorlar. Sonra dedik ki bu iş böyle olmayacak. Ben Fadile de sürekli bana diyor zaten. Geri dön diyor. Yani gel buraya diyor. Burada ben bakarım sana diyor. Hem orada durmanın da bir mantığı yok falan dedi. Ben de arkadaşlar başka çare kalmadı. Mecbur
Döndüm buraya. Bindim oradan. Surabaya'ya geldim tekrardan. İndim. Aynı şekilde dedim ki bu kadar yorgunluğun üzerine ne yapmak gerekir? Tabii ki de masaj. Yani en güzeli bu. Ablamız zaten hazır. Dünden hazır. Beni bekliyor. Gelse de böyle bir vücudunu bir delsem, bir parmaklasam böyle iyice bir öyle bir batırıyor ki yani öyle böyle diye arkadaşlar. Şimdi size yaşadığım bir olayı da anlatayım. Umarım o arkadaş da buradan izliyordur. Arkadaşlar ikinci gününde ben havalimanında ikinci günündeyken Femini Mart'ta oturuyordum. Bir arkadaş yanaştı. Temiz yüzdü. Bayağı böyle ne olduğu belli olmayan ama temiz yüzlü bir arkadaş. Abi selamünaleyküm dedi böyle bir anda. Aleykümselam dedim. Abi sen Türk müsün dedi. Ama Türkçesi de böyle bir kırık arkadaşlar. Normal şey değil. Belli ki Orta Asya'dan bir yerden yani. Ben bunu Azerbaycanlı falan zannettim başta. Değil. Tacikistanlıymış arkadaşlar. Yani hala da gülesim geliyor arkadaşlar. Abi dedi ne yapıyorsun falan burada. Dedim böyle böyle durumlar böyle kaldık burada. Yani uçuş bulamıyoruz vesairedir falan. Ondan sonra sen ne yapıyorsun burada dedi. Dedim. Abi dedi ben dedi yine ben de mahsur kaldım aslında dedi. Burada zaman aşımına girdim. Bir haftalık çıkmadım havalimanından yani ülkeden ayrılmadım. O yüzden bir haftalık bir ceza yedim dedi. Yaklaşık 700 Malezya ringgiti arkadaşlar. 12 ile çarpın işte. O kadar ceza yemiş. Ondan sonra benim pasaportumu, kimliğimi elimden aldılar. Onu geri almam için ceza ödemem gerekiyor. Param kalmadı hiçbir şekilde. Aileme falan ulaşmaya çalışıyorum. Ulaşamadım. O yüzden burada kaldım dedi. Gidemiyorum dedi. Öyle de bir zor durumum var dedi. İyi tamam dedim. Açım falan da dedi bu arada cümlelerin arasında. Ben de şimdi hemen tabii ki de gurur yani biliyorsunuz yani hemen dayanamadım ya dedim gel sana bir yemek ısmarlayayım falan. Bu dedi ki abi yok da yok ya dedi gerek yok dedi. Ben dedi bir haftalık bakıyorum dedi. Biraz para bulabilirsem dedi ben dedi bir şeyler yerim idare ederim dedi ama dedi bir haftayı burada geçirmem lazım. O yüzden bir haftalık para lazım bana dedi. Böyle ben ısrar etmeme rağmen cümleyi buraya getirdi. Neyse öyle sohbet ettik vesaire de şudur budur arkadaşlar. Çok da şey konuşmadı üstün körü konuştu. Bana hani ya şurada bilet var burada bilet var bak bulabilirsin falan gibisine getirdi. Dedim yok dedim hani seçenekler yok. Arkadaşlar neyse o ayrıldı. Aradan 2 gün geçti. Ben 4. günündeyim havalimanındayım yine. Yine bu herifle ben markete karşılaştım arkadaşlar. Aa abi dedi sen dedi hala gitmedin mi ya falan dedi. Böyle. Dedim gidemedik yani kaldık. Durumlar hala aynı dedim yani. Sen dedim niye buradasın? Ben de hala para bulamadım abi ya dedi. Hala bekliyorum dedi. Aileme falan yazıyorum dedi. Arkadaşlarıma, dostuma, eşime, dostuma yazıyorum dedi. Para bulmaya çalışıyorum dedi. Bulamadım hala dedi. Oğlum dedim aç mısın yine falan. Gel yemek sana. Yok abi dedi ya sıkıntı yok aç değilim falan dedi. Aa dedi elinde bir tane de böyle bir şey almış yiyecek bir şey marketten. Ben dedi bunu kendim yerim dedi. Sıkıntı yok dedi. Emin misin dedi. Yok dedi. Ondan sonra ya dedim ben bunu merak ettim. Oğlum dedim sen ne iş yapıyorsun ya dedim. Şimdi boyu da biraz benden kısa böyle hani yaşım büyükmüş gibi konuşuyorum ona. Ya dedim sen ne iş yapıyorsun ya dedim böyle hani havalimanında falan kalıyorsun ama dedim hani sıkıntı olmasın. Aa dedi ben bir şey yapmıyorum ya dedi. Nasıl bir iş yapmıyorsun ya dedim. Geziyorum böyle dedi ondan sonra. Oğlum dedim bir iş yapmadan herhangi bir para kazanmadan da dedim bir yeri gezemezsin dedim büyük ihtimal. Birikmiş paran da var ya da ailen iyi falan dedi. Yok öyle bir param da yok falan dedi. Birikmiş param olsa zaten hani şu an burada beklemezdim dedi. Doğru mantıklı söylüyorsun dedim. Lan ne iş yapıyorsun sen? Abi dedi ben geziyorum böyle falan. Ya oğlum ne iş bu dedi. Abi biraz gizli saklı benim işler falan karışık dedi. Oğlum anlat dedim zaten vaktimiz var burada dinleriz dedim ya ne oluyor? Abi yok öyle anlatılacak bir şey değil dedi. Ya ısrar ediyorsun tamam mı? Anlat oğlum dedim ya. Ondan sonra abi dedi anlatacağım ama dedi bana kızma dedi. Ya oğlum kızacağım bir şey mi dedim bu yani hani nasıl bir şey dedim. Öyle biraz o durum öyle dedi ama dedi ne olur aramızda kalsın dedi. Bak sen dedi Türksün dedi ben de Türk'üm dedi. Ama dedi burada muhabbetimiz oldu lütfen söyleme kimseye dedi. Anlat oğlum dedim ya böyle ısrar ediyorum tamam mı? Adam bana demesin. Abi dedi ben dolandırıcıyım. Yani ben ilk başta anlayamadım şok oldum. Dedim nasıl bir dolandırıcı? Yani nasıl bir şey bu? Adam bana diyor ki ben dolandırıcıyım. Ya oğlum dedim nasıl bir dolandırıcı bunlar? Ne diyorsun sen şu an dedim yani. Abi dedi ben dedi böyle havalimanlarını geziyorum. Ülke ülke havalimanlarını geziyorum. Gidiyorum bir yere. Orada bazı kişileri buluyorum. Bu şekilde bir durum anlatıyorum. Ve bana
yardım ediyorlar dedi. Para yardımı vesairedir, yiyecektir vesairedir. Her şeyi yapıyorlar dedi. Lan oğlum dedim, sen beni de mi kandırdın dedim. Abi denedim ama sen yemedin dedi. Nasıl yemedin dedim oğlum, sana yemek ısmarlayacaktım dedim. Hani bilmiyorum, belki zorlasan 3-5 kuruş bir şeyleri de cebine ateşleyebilirdim dedim, yani hiç belli olmaz ama hani yapmazdım belki de. Abi dedi, denedim işte, bir haftalık falan senden istedim ama buna çok da kanmadın dedi. Ondan sonra lan dedim, utanmıyor musun beni kandırmaya dedim. Ben dedim Türk'üm dedim, niye beni abi dedi, zaten anlaşabildiğim kişileri kandırabiliyorum dedi. Yoksa dedi ne burada Malezyalıları ne de buranın yerlilerini kandıramıyorum dedi. Abi havalimanlarını geziyorum bu şekilde, herkesten para topluyorum dedi. Ya arkadaş dedim, sen niye beni kandırıyorsun arkadaşlar? Yok dedi abi, sen zaten kanmadın dedi. Seni biraz denedim ama dedi yemedin dedi. Ondan sonra bana arkadaşlar bir tane belge göstermişti. Havalimanında mahsur kaldığına dair. Yani kimliğimi, pasaportumu aldılar diye söylemişti. O zaman buradan öyle bir belge vermişlerdi falan diye bana bir belge göstermişti. Abi dedi, bu belge de sahte dedi. İnternetten buldum dedi, çıkardım bir tane. Yani ben böyle bir yandan gülüyorum. Bana öyle şeyler anlatıyor ki ben şok oldum yani. Neyse, bunlar bayağı ekiplermiş arkadaşlar. Birçok havalimanında varlarmış yani, böyle Endonezya'da, hatta bir arkadaşım dedi şu an Terminal 2'de dedi. Orada takılıyor dedi. Yani o da oradan düşürmeye çalışıyor dedi, böyle bu durumlarda falan. Ben şok oldum. Herif bana da yalan söylemiş. Yani dedim ya, bu iş böyle, sen dedim kazanıyor musun bari hani bir şeyler falan? Alıyorum abi dedi, yani hani yeterli miktarda güzel paralarda bazen dönüyor dedi. Ondan sonra bayağı da alıyorlarmış arkadaşlar, yani ben o kadar şaşırdım ki, o kadar şok oldum ki orada. Artık adamın her anlattığına o kadar şüpheyle bakıyorum ki. Ya dedim, sen dedim madem böyle dedim, niye bunu yapıyorsun dedim, hani ne gerek var dedim, senin başka bir hayatın yok mu ya dedim, böyle havalimanı gezip bu şekilde millete dolandırmaya çalışıyorsun. Zaten hani bir de doğru düzgün de beslenemezsin, hayat da yok yani, böyle bu saçma bir olay değil mi dedim ya, bunu ne yapıyorsun sen? Sonrasında dedi ki abi dedi, ben dedi 7 yıldır yapıyorum bu işi dedi. 7 yıl öncesine kadar arkadaşlar Tacikistan'da sınır polisiydim ben dedi orada. Allah Allah dedim. Ya böyle sınır polisiydim ben dedi arkadaşlar. Ha dedim, bak hani yalan söylemiyorsun değil mi dedim. Bak hala da şüpheyle bakıyorum senin cümlelerine. Bana anlatıyorsun bunu ama dedim. Yok abi dedi ya, ben dedi sınır polisiydim dedi. Beni dedi birkaç olaylardan dolayı anlatmadı. Orada ısrar ettim ama söylemedi. Birkaç olaylardan dolayı dedi beni işimden ettiler dedi. Evimi, barkımı, arabamı aldılar dedi. Beni hapse attılar dedi. Bir de üstüne hapiste de bayağı dayak yedim dedi. Beni dövdüler dedi. Abi beni dövdüler dedi. Kafasına falan vurmuşlar arkadaşlar bunun bayağı. Tedavi falan da alıyormuş. Hakikaten bana yaraları gösterdi ya kafasında. Eğer doğruysa bu anlattıkları, yine şüpheliyim ama kafasından bayağı yara almış yani, o yaraları gördüm ben orada. Tedavi falan alıyormuş. Onları da gösterdi. Artık ne kadar doğruysa belgeleri falan. Öyle bir anlattı. Ben de o yüzden dedi her şeye kızdım, böyle artık bıktım, ülkeden de ayrıldım, gitmiyorum da zaten dedi. Ailem de ne arayıp soruyor ne bana yardım ediyor dedi. O yüzden ben de hep bu şekilde bu yolla devam ediyorum dedi. Yine o diğer dolandırıcı arkadaşıyla o diğer dolandırıcı arkadaşıyla tam böyle birbirlerine dolandıracaklar üstüne karşılaşmışlar arkadaşlar. Birbirleriyle tanışmışlar falan. Grup olmuşlar. Bayağı grupları da var yani. Velhasıl kelam, neyse dedim yani, işte öyle bir ayrıldık dedim, bak hani kendine iyi bak. O da dedi kendine iyi bak, dikkat et, burada çok fazla dolandırıcı da olabilir bizim haricimizde dedi. Dolandırıcı bana diyor ki sen kendine dikkat et. Bilmiyorum, ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Şaşırdım, şok oldum yani. İyi ki de dolandırılmamışım yani, iyi ki de acayip. Arkadaşlar siz olun, havalimanlarında vesaire böyle yerlerde çok fazla da insanların duygu sömürüsüne kalmayın. Yani ne olduğu belli değil. Ha, bir yemek dahi ufak küçük bir şey de olsa ısmarlarsanız, eğer böyle bir durumla karşılaştınız, hani ya vicdanınızı rahatlatırsınız ısmarlarsanız o şekilde. Diğer türlü de eğer dolandırıcıysa da zaten hiçbir şey de kaybetmiş olmazsınız zaten. Ha, ben ufak da olsa bir küçük bir yemek, ucuza bir şey ısmarlayacaktım. Para vermezdim ya, herhalde vermezdim yine. Hani siz olun, dikkatli olun böyle durumlarda. Eğer buralara gelirseniz lütfen masaj yaptırın arkadaşlar.
Çok ucuz. How much is it? 50,000. 50,000. Arkadaşlar 50.000 Endonezya rupisi masaj. 2 hours. 2,5 saat. Ben size hemen 50.000 Endonezya rupisini çevireyim. 2.95 dolar yani 130 lira. Arkadaşlar şu fiyata var ya 2,5 saat. Yani bırakın öyle bir şey siz. Kaç para? Uçuk fiyatlar yani öyle ucuz değil. Kesinlikle ucuz değil. Arkadaşlar bana Türkiye'deki fiyatını soruyor. Şimdi Google'dan üstünkörü bir bakacağım öyle. Ablamız büyük ihtimal ona göre zam yapacak ya da bana özel fiyat. Şöyle şey de vermeyeyim. Markada bir siteye girdim. Böyle kadınlar çıkıyor yaptırabileceğin. Yani burada bu kadınlar var. Burada abla bize yapıyor. Şimdi ben ona bir söyleyeceğim. Diyeceğim ki bu kadınlar masaj yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Everything included. Her şey dahil. Pi, anu mbak, yo pijet yo sembarang. Just as eye contact right now. Yeah. I will ask. Ablamız ısrar etti. Ben de onun için kırmıyorum. Fiyat alacağım arkadaşlar. Madem çok merak etti. Şöyle bir kadından şu an fiyat alacağım. Kıskandı büyük ihtimal. Ben diyor daha iyisini yaparım. 3 saat dedi. This is not only massage. Full service. Abla diyor ki o diyor sadece masaj değil diyor. Başka şeyler de var diyor. Ben anladım diyor. Tamam dedim sen sadece masaj yap. Başka şeyi dahil et. Ben dedim sana yine aynı fiyatı veririm. She asked you. Did you try this before? No. No. He's just laughing and talking about the therapist, Turkish therapist. Arkadaşlar ablamız They can do Kiss kiss. everything. bayağı gülüyor ama ben şimdi fotoğrafı gösterdim hala da ona gülüyor yani. Sordum arkadaşlar. Taş niye kullanmıyorsun dedim. Hani taş ne işe yarıyorsa artık bilmiyorum. Bizde de sadece böyle. Sadece elimizle. Azıcık da bir krem. Yani maksimum 50 miligram krem sürüyor. Yeter o diyor. Taşa gerek yok diyor.